Herkese merhaba. Bugünkü incelememizde tarihin gördüğü en büyüleyici, en dramatik ve açıkçası en ilham verici hikayelerden birine doğru harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazreti Yusuf'un hayatına dalıyoruz. Ama bunu yaparken sıradan bir anlatılan ziyade doğrudan Tora, Talmud ve Midraş geleneklerinden süzülüp günümüze ulaşan köklü Yahudi kaynaklarını mercek altına alacağız. Kenan diyarının otlaklarından, dönemin süper gücü Mısır'ın ihtişamlı saraylarına uzanan bu epik serüvende, ihaneti, sadakati ve perde arkasında tıkır tıkır işleyen o muazzam ilahi planı adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan hemen başlayalım. Şuna bir kulak verin. Yaratılış kitabından yani tekvinden gelen bu sözler öyle sıradan bir çocuğun gece gördüğü basit bir rüya falan değil. Bu koca bir ulusun kaderini yeniden yazacak, tarihi bir anlatıyı adeta fişekleyen devasa bir vizyon. Bu canlı, kozmik imgelerin sıradan bir çoban ailesini nasıl alıp imparatorlukların tam merkezine, tahtın yanına fırlattığını birazdan çok net göreceğiz. Bu rüyalar var ya, Yusuf'un sadece hayatını başlatmakla kalmıyor, en büyük kabuslarının ve en görkemli zaferlerinin de temelini atıyor. Peki, bu incelememizde yol haritamız ne olacak? Hemen hızlıca bakalım. Birinci sırada Çoban Yusuf ve o meşhur rüyaları var. Ardından o korkunç ihanete ve sürgüne bakacağız. Üçüncü adımda Potifar'ın evine ve zindan günlerine ineceğiz. Oradan Firavun'un rüyalarıyla zirveye tırmanacak, beşinci adımda o büyük aile yüzleşmesine tanık olacağız. En sonunda da Yahudi kaynaklarında gizlenmiş o çok özel detayları konuşacağız. Birinci bölüm, Çoban Yusuf ve Rüyaları. Her şeyin başladığı yere, Kenan diyarına, babasının göz bebeği olan o genç adamın ilk günlerine gidiyoruz. Biliyorsunuz, isimlerin kökeni bize çoğu zaman hikayenin özünü verir. İbranice Yosef ismini ele alalım mesela. Kutsal metinlere göre annesi Rahel çok uzun yıllar çocuk sahibi olamamıştı. Yusuf dünyaya geldiğinde bu isme iki devasa anlam yüklendi. Birincisi Tanrı utancımı ortadan kaldırdı diyen Asaf kökü. İkincisi ise Tanrı bana bir oğul daha verecek umudunu haykıran Yasaf kökü. Yani düşünsenize, o sadece sıradan bir evlat değil. O, büyük bir sabrın, mucizevi bir lütfun ta kendisi. Aile içinde o kadar eşsiz, o kadar el üstünde tutulmasının altında yatan en büyük temel tam olarak bu. İşte burası gerçekten çok ilginç. Yusuf'un gördüğü vizyonlar adeta seviye atlıyor. Bir yanda dünyevi bir rüya var, tarladaki buğday demetleri onun demetinin önünde eğiliyor. Tamamen tarımsal bir güç gösterisi. Ama diğer tarafa bakın, kozmik bir itaat vizyonu, güneş, ay ve tam 11 yıldız onun önünde secdeye varıyor. Tora metinleri bize der ki, kardeşleri ilk rüyadan zaten çileden çıkmıştı ama bu ikinci rüya bardağı taşıran son damla oldu. Hatta onu her şeyden çok seven babası Yakup bile duruma müdahale edip "Ne diyorsun sen? Ben, annen ve kardeşlerin gelip önünde yerlere mi kapanacağız?" diye onu azarlamak zorunda kalıyor. İddianın büyüklüğüne bakar mısınız? İkinci bölümümüz ihanet ve Mısır'a sürgün. O derin sevginin ve büyük rüyaların nasıl korkunç ve kıskançlık tohumuna dönüştüğüne şahit oluyoruz. Zaman çizelgesindeki şu hıza inanamayacaksınız. Gözünüzde canlandırın. Henüz 17 yaşındasınız, babanızın en güvendiği çocuksunuz, üzerinizde size özel dikilmiş o meşhur renkli cübbe var. Kenan'da krallar gibisiniz. Sonra ne oluyor? Sadece günler içinde kendi öz kardeşleriniz sizi karanlık bir kuyuya atıyor. Haftalar içinde yoldan geçen tüccarlara bir eşya gibi satılıyorsunuz ve aylar sonra dünyanın o dönemki süper gücü Mısır'da Firavun'un muhafız komutanı Potifar'ın evinde bir köle olarak gözünüzü açıyorsunuz. Zirveden en dibe, inanılmaz hızlı ve kalp kırıcı bir düşüş. Hikayenin gerilimi tam da burada fırlıyor. Üçüncü durağımız: Potifer, zindan ve rüyalar. Bütün bu ihtişamdan, köleliğe olan devasa düşüşe rağmen kutsal metinlerin ısrarla altını çizdiği o meşhur döneme geçiyoruz. Metinler açıkça der ki, ancak Tanrı Yusuf'la birlikteydi. Hikayenin en büyük ironilerinden biriyle karşı karşıyayız. Yusuf, Potifar'ın evinde müthiş bir başarı yakalıyor, evin tüm yönetimi ona emanet ediliyor, fakat sonra efendisinin karısının gayri ahlaki teklifleriyle sınanıyor ve kesin bir dille hayır diyor.
Sonuç ne dersiniz? Mükemmel bir ahlaki duruş sergilediği için haksız yere o karanlık Mısır zindanlarına atılıyor. Hiç adil görünmüyor değil mi? Ama işte kaynakların bize gösterdiği o muazzam detay şu. Bu haksız esaret bile aslında onu tam olarak olması gereken yere, tarihin seyrini baştan aşağı değiştireceği o kritik buluşmaya götüren ilahi bir kurgunun kusursuz bir parçası. Zindanda öyle sıradan mahkumlarla değil, doğrudan Firavun'un iki önemli yetkilisiyle, Başsaki ve Ekmekçibaşı ile karşılaşıyor. İkisinin rüyasında da dikkat ederseniz 3 rakamı var. Yusuf rüyaları dinliyor ve Başsaki'ye 3 gün içinde kurtulacak ve eski işine döneceksin diyor. Ekmekçibaşına ise adeta kan donduran bir kesinlikle. 3 gün içinde asılacaksın ve etini kuşlar yiyecek diyor. 3 gün geçiyor ve ne oluyorsa tamamen Yusuf'un dediği gibi oluyor. Bu an, onun o inanılmaz rüya yorumlama yeteneğinin sıradan bir tahmin değil, kesinlikle ilahi bir hediye olduğunun nihai kanıtı. 4. bölümümüz Firavun'un rüyaları ve yükseliş. Şimdi zaman çizelgesini tam 2 yıl ileri sarıyoruz. Başsaki kurtulmuş ama hapisteki o genci tamamen unutmuş. Ta ki en güvendiği kahinlerin bile çözemediği o kabuslar bizzat Firavun'un kapısına çalana kadar. Şu imgelerin ürkütücülüğüne bir bakın. Nil nehrinden çıkan 7 semiz inek, bir deri bir kemik kalmış 7 cılız inek tarafından yenip yutuluyor. Sağlıklı başakları cılız olanlar yok ediyor. Mısır'ın en bilgi adamları şokta, hiçbiri bir açıklama getiremiyor. Zindandan alelacele çıkarılıp Firavun'un karşısına dikilen Yusuf ise bu sarsıcı manzarayı tek bir nefeste çözüveriyor. Dünya 7 yıl boyunca görülmemiş bir bolluk yaşayacak ama hemen ardından gelecek olan o 7 yıllık kıtlık öyle şiddetli olacak ki önceki tüm o bolluk tamamen unutulacak. Peki burada can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Yusuf sadece kötü günler kapıda deyip çekilmiyor. Firavun'un önüne kelimenin tam anlamıyla devasa bir makroekonomik kurtarma planı koyuyor. Akılcı bir yönetici, sıkı bir vergi sistemi, merkezileştirilmiş devasa bir depolama ağı ve mükemmel bir dağıtım stratejisi. Firavun bu gençteki bilgeliğe o kadar hayran kalıyor ki zindandan daha yeni çıkmış bu köleyi anında Mısır'ın 2 numaralı adamı yani veziri yapıveriyor. O kaçınılmaz kıtlık vurduğundaysa Mısır sadece kendi halkını değil tüm bölgeyi açlıktan kurtaran tek umut merkezi haline geliyor. 5. bölüm Yüzleşme ve Göç. Kıtlık sınırları aşıp Kenan diyarını da vurunca hikayemizin duygusal olarak zirve yaptığı o an geliyor. Büyük yüzleşme. Açlıktan kırılan kardeşler buğday dilenmek için Mısır'a geliyor. Ve kaderin cilvesine bakın ki yıllar önce o karanlık kuyuya attıkları kardeşlerinin ayaklarına kapanıyorlar. Onu asla tanımıyorlar. O uzun ve sinir bozucu sınamaların ardından Yusuf kim olduğunu açıkladığında ağzından bu muazzam sözler dökülüyor. Burada Yusuf'un kendi acısını nasıl dönüştürdüğünü görmek gerçekten tüyler ürpertici. Bütün o yaşadığı travmaları, köleliği, zindanda çürüdüğü o yılları bir intikam silahı olarak kullanmak yerine bunun tüm ailesini kurtarmak için çizilmiş ilahi bir plan olduğunu kabulleniyor. Bu gerçekten inanılmaz bir teolojik affediş anı. Ekranda gördüğünüz bu sayı 70. Bu sayı öylesine bir detay değil. Kıtlıktan kaçan Yakup ve tüm ailesi Mısır'daki o verimli Goşen bölgesine sağ salim sığındığında toplamda tam 70 kişiydiler. İşte bu küçük, izole grup, yüzyıllar sonra Musa peygamberin önderliğinde o topraklardan yüz binler olarak çıkacak olan o büyük ulusun çekirdeğini, temel taşını oluşturuyordu. 6. ve son bölümümüz, Yahudi kaynaklarındaki özel detaylar. Şimdi, akademik kaynakların, özellikle Talmud ve Midraş'ın satır aralarında gizlenen o büyüleyici teolojik ve tarihi şifrelere dalıyoruz. Burası gerçekten çok ilginç. Tevrat'ın Tekvin bölümündeki Mısır detayları inanılmaz derecede spesifiktir. Mesela Yusuf vezir olduğunda Firavun ona öyle sıradan bir isim değil, Mısırca Safenat Panea, yani gizemleri çözen, sırları açığı çıkaran ünvanını veriyor. Onu Mısır'ın önemli inanç merkezlerinden 10 kentinin baş rahibinin kızı Asenat ile evlendiriyor. Daha da ötesi, Yusuf'un kurduğu ve o dönem çok eleştirilebilecek 1/5 vergi sisteminin Mısır'da yüzlerce yıl sürecek sağlam bir toprak yasasına dönüştüğü kaydediliyor. Kaynaklar dönemin tarihsel ve politik dokusunu adeta ilmek ilmek işliyor. Bakın, belki de Yahudi kaynaklarının bize sunduğu en çarpıcı vizyonlardan biri tam burada saklı.
Midraş geleneğine göre babası Yakup, Yusuf'u sırf Rahel'in ilk oğlu olduğu için körü körüne kayırmıyordu. Yusuf okuya atılmadan önce, yani 17 yaşına kadar bizzat Sam ve Eber'in kurduğu Bet HaMidrash adlı dini akademide yıllarca çok yoğun bir teolojik eğitim almıştı. Babasının o devasa ruhsal bilgeliğini, ilmini ve vizyonunu taşıyıp bir sonraki nesle aktarabilecek yegane kişi oydu. Yani kardeşlerini çileden çıkaran o renkli cübbe var ya, o sadece babadan gelen şık bir hediye değil, düpedüz bir liderlik ve asalet sancağıydı. 110. Yusuf peygamber, o dönemin şartlarında çok olgun, çok saygın bir yaş kabul edilen tam 110 yaşına kadar yaşadı. Metinler, öldüğünde Mısır geleneklerine birebir uyularak mumyalandığını ve bir Mısır tabutuna konulduğunu anlatır. Düşünebiliyor musunuz? Ölümü bile taşıdığı İbrani kökleriyle ulaştığı o Mısır kraliyet statüsü arasındaki muazzam sentezi, o eşsiz köprüyü simgeliyor. Tabii ölmeden önce ailesine o meşhur yemini ettiriyor, zamanı geldiğinde kemiklerini o topraklardan çıkarmaları için. Yusuf'un o vizyoner liderliği sayesinde her şey yolunda. İsrailoğulları Goşen bölgesinde güvendeler, zenginleşiyorlar ve inanılmaz bir hızla çoğalıyorlar. Ama hikaye bizi burada çok dondurucu bir soruyla, kutsal kitabın en büyük gerilimlerinden biriyle baş başa bırakıyor. Çıkış kitabı aynen şu ifadeyle başlar. Zamanla Mısır'da Yusuf hakkında hiçbir bilgisi olmayan yeni bir kral tahta çıktı. Peki, geçmişteki o büyük kurtarılışı umursamayan, minnet duygusunu tamamen yitirmiş bu yeni imparatorluğun gölgesinde hayatta kalma mücadelesi nasıl şekillenecek? İşte bu sorunun cevabı bizi bir sonraki büyük tarihi dönüm noktasına götürüyor. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.